Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, düzenli olarak paylaştığımız ve sizin de beklediğiniz çoğu yeni takipçimizin de devamlı abi hassasiyet kontrol ve temel oyun ayarlarını içeren videoyu bekliyoruz diye yeni değişikliklerle çok güzel bir değişiklik yaptım. Bu arada size göstermek istiyorum, gördüğünüz gibi. Buna The Woz butonu diyebilirsiniz. Yeni ekledim bu arada. Size detaylıca paylaşacağım tabii ki. Kontrol ayarlarında vesaire kodu da vereceğim. İsterseniz hızlıca bir temel ayarlarımızı gösterelim. Hem yeni kullanıcılar için hem de ayarlarını değiştirmek isteyenler için. Şöyle. Örneğin şurada arkadaşlar nişan alırken kamera dönüşünü kapatın. Hızlı dürbün değişi açın bu arada. Tamam mı? Sonra dürbün modu size kalmış. Basılı tut veya dokun. Genelde herkes dokunda kullanıyor. Yani kastettiğim şu. Bir kere dürbüne bastığında kalıyor öyle. Sonra bir kere daha basıyorsun kapanıyor. Ama bende nasıl? Elimi basılı tuttuğumda bu basılı. Elimi bıraktığımda gidiyor. Bu ne işe yarıyor? Bu güzel bir işe yarıyor. Örneğin ben istediğim zaman tarayabiliyorum. Bıraktığım zaman dürbün kendi gidiyor. Böyle iki kere kapatıp açmak için iki kere basmıyorum. Yani şu an gösteriyorum. Örneğin siz bir kere basıyorsunuz ve açılıyor. Ve kapatmak için bir kere daha basıyorsunuz. Ben ise sadece bir kere basıyorum. Elim üzerinde. İstediğim zaman tarıyorum. Bıraktığım gibi kendisi gidiyor. Evet, sonra hemen dikiz ayarlarınızı açınız arkadaşlar. Dikiz ayarları önemli. Dikiz ayarları basılı tut. Bu da aynı mantık şu şekilde. Dikiz ayarına bastığınızda örneğin siz bir kere bastığınızda böyle duruyor. Bir kere daha bastığınızda gidiyor. Ben ise elimi basılı tuttuğum sürece basılı kalıyor. Bu ne işe yarıyor? Örneğin şöyle duvar dibindeyim ben. Bir kere basılı tutup böyle istediğim kadar tarayabiliyorum rakibi. Ama siz görmek için bir kere basıyorsunuz, sonra tekrar gitmek için bir kere daha basıyorsunuz ve bu biraz sıkıntı oluyor. Dikizi bir kere açmak için iki kere basıyorsunuz. Ben defalarca üst üste açıp kapatabiliyorum. Sadece bir dokunuşla. Yani nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Halbuki siz 4 defa açmak için 8 kere basmanız lazım. Ben ise sadece 4 kere basıyorum. Yani basılı tut, oradan geliyor. Nice. Bu da tamamen kişisel tercih. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğil dürbün aç, bunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani ben dikize bastığımda dürbünüm açılmıyor. Normalde dikize bastığınız gibi şöyle olması lazım. Ama ben dürbün açmıyor. Benimki böyle. Şöyle. Şu şekil. Ekstradan dürbüne basıp açabiliyorum. Bu da tamamen kişisel bir tercih diyebiliriz. Eğilirken kamera dönüşü. Bunu ben kapalı kullanıyorum. Yani eğildiğim zaman şu parmağımla hareket ettiremiyorum yani. Götüremiyorum. Ama örneğin şu adamın kafasına nişan alacağım değil mi? Dokunma ile ekranda biraz hareket ettirebilirim. Dürbün kayar. Bu kaymayı engellemek için şu an mesela parmağım dürbünde. Parmağı hareket ettiriyorum ama hareket etmiyor. Normalde hareket etmesi lazım. Kamera dönüşlerinin kapanması ne anlama geliyor? Kısacası bu ayarları böyle yapabilirsiniz. Ama merak etmeyin, kaydırabileceksiniz. Ama siz istediğiniz sürece kaydırabileceksiniz. Bu güzel bir şey. Örneğin ben şu an dürbün açtım değil mi mesela? Açıyorum. Şu an normalde dürbünle hareket ettiremiyorum ama boşta kalan bir parmağımla ekranın boş bir kısmından istediğim gibi hareket ettirebilirim. Şöyle araç geçti takip edebiliyorum. Merak etmeyin. Şimdi ayarları siz tek tek yapın. Güzel olacak inşallah. Gelişmiş kontrollerde atla tırmanı bir ayırın arkadaşlar. İkisi olmasın. Duvar dibinde zıplamak isterken duvarı tırmanıp ölmeyin. Onun için şunu ayır yapın, okey. Kafadan vuruş seslerini açın arkadaşlar. Birinci şahıs silah değişimini de açın buradan. Dinamik tutuşu da açın. Benim hızlı koşu hassasiyetim, nişancı bakış açım böyle. Bunu siz kişisel kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Önerilen yenilemeyi kapatın bence kesinlikle. Sonra şarjörü iptal kısmında ikisiyle iptali seçin. Jiroskop daima açık kullanıyorum. Bu size bağlı bir şey arkadaşlar. Test jiroskop kapalı olacak ve nişan özellikleri burada aç. Basılı tut. Nişan kamerası dönüş özelliği kapat. Gösterdiğim bütün ayarları yaparsanız dilediğiniz gibi oynarsınız. Şimdi grafik ayarlarına bir gelelim hızlıca, sonra hassasiyete geçelim. Grafik ayarları önemli. Ben böyle kullanıyorum. İsterseniz dengeliydi de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ben bazen dengeliydi de kullanıyorum. Bu şekilde, okey. Aşağısı da bu şekilde parlaklığım ve burada önemli olan size göstermek istediğim verim kısmı, bakınız. Burası böyle olmadığı sürece tablet asla sabit 60 FPS vermeyecek adam akıllı düzgün bir şekilde. Onun için burayı böyle yapıyorsunuz. Gram kasma olmayacak sonra. Okey. Bir hassasiyete geçelim. Size kod vereceğim. Kod olmazsa yine hızlıca bir kaydıracağım. Oradan da alabilirsiniz. Çünkü kodlar gidiyor, bilmiyorum. Öncelikle buluta kopyalayalım bir. Tamam. Şu an size yeni kodu veriyorum arkadaşlar. Tablet ve 4 parmak yaptım. Bu kodu alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Okeysiniz. Kodda sıkıntı olanlar için hemen hızlıca kaydırıyorum. Önce sırasıyla lens bölümünde. Hızlıca alın arkadaşlar, böyle kaydırıyorum. Özel ayarlarınızı açın asla. Kapalı olursa seker silahınız. Burası tamam. Geliyorum jiroskopu, hızlıca geçiyorum böyle. Okeysiniz. Burada da özel ayarları açıyorsunuz kesinlikle. Burası da bitti. Gelişmiş ayarlarda sadece keskin nişancı var. AVM'yi tek göstereceğim size. Diğerlerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Gösteriyorum AVM'yi. Böyle yapın kesinlikle. Okeysiniz. Videoyu kaçırıyorsanız hızı düşürebilirsiniz videonun. Öyle alabilirsiniz. Bakın kopyalamayı göstereyim. Yapılandırmayı kopyala, AVM seç. AMR için de aynı şey. Bakınız. Şu şekilde.
Okeysiniz. Yani hepsinde aynı hassasiyeti yapmak zorunda kalmayın. Bir tanesini de yapın, kopyalayın gitsin. Tamam mı? Toplama kısmında da size göstereceğim birkaç şey var. Yan nişangah kısmı vardı. Bunu kapalı yapın. Ben kullanmıyorum. Liste kapanınca otomatik toplamayı durdur. Bunu da açın arkadaşlar. Bırakılan dürbünleri otomatik toplama. Bunu da açın. Gereksiz üste almasın. Dürbünü otomatik topla, açık kalsın. Okey. Diğerleri zaten standart geliyordu. Bir de yerden alma önceliği. Bunu uzatılmış yapın. Bu normalde bozuk geliyor. Uzatılmış yapın bunu. Okey. Şimdi buton kısmına bir gelelim arkadaşlar. Videonun başlığında da yazacak. The Woz butonu diye. Ben ismi koydum bu arada. Kendisini de severek izliyorum ki o hareketli çok güzel. Az önce gösterdim ya, o sağ sol yapıyor ama normal sağ sol değil bu arada. Şöyle bir kere daha göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. Örneğin şöyle duvar dibinde rakibiniz böyle bu arada. Çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Özellikle sniper atarken çok güzel oluyor bu arada. Ki zaten arena vs maçlarımı izleyenler olsa atışlarımın çoğunu son günlerde böyle yapıyorum. O buton da burada arkadaşlar. Şu butona dikkat edin. Hassasiyeti bir kaldırayım ya. Opaklı. Siz de görün. Buton bu arada. Tamam mı? Bunu bulun. Normal buton ayarlarım böyle eğer kullanırsanız. Şimdi kodunu vereceğim. Yine de böyle de göstereyim. Eğer kullanacaksanız burada gözünüzün önünde, tamam mı? Okey. Şimdi o soldaki hareket yapmak için bu ikisine beraber, yani sol dikiz ve gösterdiğim The Woz butonuna beraber basıyorsunuz, tamam mı? Sağ dikiz işte aynısını sağ dikiz ve o butona basıyorsunuz ama beraber. Okey. Şimdi bunun kodunu da verelim. Şöyle büyük simgeler dedim. Kodu alıyorsunuz arkadaşlar. Kod burada, okeysiniz. Tamam. Nişangah ve efektler kısmına geldiğimizde arkadaşlar ben açık mavi de kullanıyorum. Size kalmış. Genelde açık mavi tercih ediliyor. Siyah kullanan da var. Siyah telefonlarda çok güzel oluyor, yalan yok. Burayı da kendinize göre yapabilirsiniz. Ben daha çok yeşil veya kırmızı kullanıyorum. Parlaklığım çok olduğu için sarı biraz yaparsam gözükmez diye düşünüyorum. Ses kısmına gelelim, burası da önemli. Orta seviyeli cihazlarda, gerçi bu cihazın işlemcisi iPad A16 adına konuşayım iyi de, ama ben çok yüksek bir cihazınız olmadığı zaman bunu sadece yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Düşükte asla kullanmayın. Aşırı yüksekte de çok ultra cihazınız iyi değilse aşırı yüksekte asla kullanmayın. Gerek yok. Sesler zaten bir keskin geliyor, hiç sevmiyorum. Yüksek idealdir, no problem. Bunlar da zaten özel ayarlar, kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Okey, ya da buradan alırsınız. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu güzel ayarlarla ve iPad A16 ile beraber, bu ayarlar bu arada dikkat edin tüm tabletler ve tüm telefonlar için uygundur, haberiniz olsun. Ben hiç değişiklik olmadan telefonda da kullanıyorum kesinlikle. Özellikle hassasiyetleri. Okey. Evet, arenaya geçelim, bence size bir an önce bu güzel butonun işlevini göstermek istiyorum. Oh, very nice. Şey mi var? Sniper var onda. O öyle bakıyor, dikizliyor, korkuyorum. İleri gideceğim. Biraz daha butonu size aktif göstermek için arkadaşlar. Oo, şunu vurayım bari. Güzel. Göster kanka, göstereceksin. Adamsın çünkü sen pusmuyorsun. Sen de göstereceksin. Güzel. Yüksek. Tamam. Şunda AKM var ya. Şu oyuncu çok güzel. Nice. Geliyor. Nice. Hayır ya. Güzel vuruş geliyor. Güzel. Bu arada sen öleceksin çünkü full HS. Hayır. Hemen de gelmiş ya. Şöyle çıkıyorum buradan. Abi biz biraz güçlü mü olduk ya? Bizim takım biraz güçlü gibi. Şu AKM'yi ver bir kanka. Size AKM nasıl kullanılır öğreteyim. Size AKM nasıl kullanılır göstereyim kanka. Fark etmiyor. Ne oldu? Döküldünüz bakayım. Kaç. Vurma. Hayır. Abi inadına kovalıyor ya, inadına. Seni hiç alakadar etmez. Hayır. Biraz kill bana da salın. Hayır.
Nasıl da koruyor arkadaşını ya. Öldü sen kanka. Şunu atacağız. Şunu değil. Sen kesin öldün de kanka. Sen kesin öldün. Oo, tek attı. Kafa atmış. Direkt HS atmış. Nice. Very nice. Gayet hoş ve sağlam bir rakip. Aynı zamanda gıcık bir rakip. AKM kullanıyor. Ben de ondan UMP aldım. Baktım herkes bozuyor. Hayır. Güzel.